Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda belki de bir gezgin adına, hatta bırakın bir gezgini, buranın varlığından haberdar olan herhangi bir insanın görmeyi çok istediği bir noktaya geldik. Şu an Hindistan'da Agra şehrindeki Taj Mahal'e geldik ve tam 24 saatlik bir vlog hazırlıyorum. Bugün şu an gün batımıyla Taj Mahal'in arka bahçesinden videoyu başlatacağım. Buradan videoyu başlattık. Yarın gün doğumuyla içeri gireceğiz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Gezginlere sorsanız en çok nereye gitmek istersiniz diye mutlaka ilk sıralarda Taj Mahal'i sayardı. Ve bize de en sonunda gelmek nasip oldu. Umarım güzel bir video hazırlayacağım. Bilgilendirici de bir video olacak. Siz de hem görmüş hem öğrenmiş, farklı bir bakış açısıyla da değişik yollardanın gözünden de Taj Mahal'i, bu muhteşem eseri görmüş olacaksınız. Şimdi gün batımını izledik. Ben yaklaşık biraz önceki açılıştan sonra yarım saattir buradaydım. Hatta biraz daha fazla. Şu karşı adayı unutmayın. Yarın o içerideyken o karşı adayı anlatacağız. Yarın sabah 6'da 5.30'da buranın kapısına dikileceğiz. Şimdi buralarda bir etkinlikler var bugün. Normalde ben bugün aslında içeri girecektim. Bugün pazar. İnanılmaz bir kalabalık var, o yüzden bugün girmedim. Yarın gireceğiz ama bugün yine burada bir etkinlikler var. Bakalım neler var, onları da görelim. Dışını da görmüş olun. Taj Mahal dış taraftan böyle ve birçok maymun var. Her anda saldırma ihtimali var. Biz yavaştan uzayalım. Taj Mahal'in etrafında yürümek, o etrafındaki sokaklarda yürümek, sonra bunların yapım aşamasını düşünmek çok mistik bir ortam gerçekten. Bölgede motorlu taşıt yasak, çünkü Taj Mahal buradaki hava kirliliğinden, egzoz kirliliğinden etkilenebilir diye çevreye girişlerin hepsi elektronik araçlarla ya da kontrollü, bilinen kişiler, bilinen motorlu araçlar girebiliyor. Şu an girdiği gibi, asker gibi. Ezan sesini duyabiliyorsunuz. 5 dakika önce burada Hindu tapınağında zil çalarak bir ayin yapıyorlardı. Şimdi de camide ezan okundu. Biraz sonra Müslümanlar da şimdi oraya giderek ibadetini yapacak. Taj Mahal yolunun hemen üstünde bu. Valla hikayesini, adını, sanını anlayamadım ama herhalde bu amcamız mı, emin değilim. Son 1,5 kilometreyi ya yürümeniz lazım ya da o elektrikli araçlara binmeniz lazım. Tam o normal araç trafiğinin bittiği noktada da böyle bir etkinlik alanı var. Abiler hiç yorulmadınız mı sabahtan beri ya? Ödül töreni gibi bir şey var galiba. यहाँ आज एकत्रित होकर मना रहे हैं। उन्हें मैं आप सभी. Bir tane kortej vardı, araya sızdım valla. Şu an nereye girdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Milletin peşine takıldım, gidiyorum. Thanks so much. Okay. Bye bye. Abi her an her yerde bir şey var burada. Kortej'te aslında ben gidiyorum, içeride girerdim de bir tane çocuğa çarptım yanlışlıkla. Askerler beni itti, attı kenara. Tek bana yapmıyorlar bunu. Kim olduklarını anlamadım. Oradaki aile var, onun yanına yanaşan herkese itip kalkıyorlardı. Ben de nasiplendim. Love you. Yek. खाली नींबू मसाला लगा के दे दो। नहीं
Çaktırmayın, beni Hintli sanıyorlar. Abi böyle bir şey olamaz ya. Adamlar tuza bile baharat katmışlar. Yandım ya. Bu arada bazı kelimeler Farsça'ya benzediği için sayılar, rakamlar, paralar filan. Böyle yek diyorsun, hemen bir tane veriyor. 50 rupi bu. Neyse, bugünlük bu kadar yeter. Tac Mahal videosunda çok fazla karıştırmayalım. Yarın sabah gün doğumuyla görüşürüz. Ben şimdi hostele gidiyorum, yatacağım. Yarın sabah da Tac Mahal'e gireceğiz. Ve karşınızda en büyük aşkın yeryüzündeki en büyük sembolü. Dünyanın 7 harikasından biri Tac Mahal. Bir gezgin için burada olmaktan daha heyecan verici olan ne olabilir ki? Şu an karşımda senelerdir, çocukluğumdan beri kartpostallarda ya da televizyonlarda gördüğüm Tac Mahal'in şu an tam karşısındayım. Dünyanın en güzel anıtlarından birisi ve şu an buradan bakınca simetri o kadar harika gözüküyor ki, sağda ne varsa solda da aynısı var. Gün doğumuyla gelecektim aslında, biraz daha erken burada olacaktım ama hafıza kartımı evde unutmuşum, daha doğrusu hostelde. Tekrardan geri gittim hostele, tekrardan geldim. İkinci kez aynı sabah içerisinde buraya gelmiş oldum. Ama şu an güneş ve hava inanılmaz güzel. Her şey bugün benim gezmem için ayarlanmış gibi. Çok heyecanlıyım. Hemen içeriye doğru gidelim. Yalnız içeri girerken inanılmaz sıkı güvenlik önlemleri vardı. Hiçbir şey, neredeyse ekstra hiçbir şey almıyorlar. Büyük çanta falan kabul etmiyorlar. Böyle tripodmuş, şöyle ufacık bile bir tutacağı kabul etmiyorlar. Her şey insanlara aldılar. Polisler inanılmaz bir güvenlik önlemi koymuşlar. Ayrıca şu an korona sebebiyle de bilet satışı da yok. Onu da anlamadım. Bilet alamıyorsunuz. Ancak bileti online alabiliyorsunuz ama şu an benim kartım da Hindistan'da online ödeme almıyordu. O yüzden kapıda da zaten bu iş böyle demek ki. Kapıda da o yüzden onlarca insan var, bekliyor ki ben size online bilet alayım. Parasını siz bana verin. Ben de size biletin çıktısını göndereyim. Yani online olarak WhatsApp üzerinden gönderiyorlar. Tabii ki bu işlem için de sizden ekstra ücret talep ediyorlar. Toplamda benim buraya girişim 1500 rupiye mal oldu. Şu an buranın güzelliğini ve tarihini anlatmadan önce buradaki muhteşem ışık altında size bazı görüntüler alayım. Ondan sonra anlatmaya başlayacağım. Baksanıza ne kadar güzel. Tek geldim, beni çeken yok tabii ki. Ben de onları çekeyim. Ne güzel bir kare ya şu an. Sadece simetrisi olmayan iki şey var. O da içerideki türbeler. Onun haricinde gözünüzün alıp alabileceği her şeyde kesinlikle simetriyi uygulamışlar. Yeryüzünde inşa edilmiş aşkın en güzel sembollerinden birisi Tac Mahal'in önündeyiz. Çok güzel bir saatte geldik. Babür Devleti'nin hükümdarı Şah Cihan yaptırıyor burayı 1632 yılında. Yaptırma sebebi de vefat eden eşi. Eşi Ercüment Banu. Yani Mümtaz Mahal. 14. çocuğuna hamile. Şah Cihan'la birlikte aslında bir sefere çıkmıştı. Burada bir ayaklanma başlamıştı ve eşiyle birlikte o ayaklanmayı dindirmek için Şah Cihan'ın yanında Ercüment Banu da gitmişti. Şah Cihan eşi Ercüment Banu'yu çok seviyor. Onu hiçbir seferde yanında ayırmıyordu. Hamileydi ama ona rağmen bu isyanı bastırmak için de yine Ercüment Banu'yu yanında götürmüştü. Ercüment Banu tam 14. kez hamileydi. Yani 14. çocuğunu doğuracaktı ki maalesef kader ona bunu kısmet etmedi ve Ercüment Banu 14. çocuğunu doğururken maalesef vefat etti. Bu ölüm tabii ki Şah Cihan'ı çok derinden sarstı çünkü ona karşı çok büyük bir aşk besliyordu ve o aşkının
erken zamanda gitmesi onu mahvetmişti. Şahcihan Ercüment Banu'ya karşı olan aşkını zaten hayattayken de söylüyordu ve ona şöyle bir şey söylemişti zaten. Sana böyle bir eser bırakacağım demişti. Ama böyle zamansız ve çocuk doğururkenki ölümü, fark ettiyseniz çocuğunu doğururken ölüyor. Aslında bu çok kutsal bir durum. Böyle bir ölüm Şahcihan'ı daha çok etkiledi ve onun için daha büyük bir eser bırakmak istedi. Ve bugünün şartlarına vurduğunuzda, yani bugünün para birimine çevirdiğinizde yaklaşık 2 milyar dolara mal olan Tac Mahal'i inşa etti. Tac Mahal'in hemen yerini de göstereyim size. Böyle gördüğünüz Yamuna Nehri'nin hemen karşı kıyısına kurulmuş. Şu an etrafında dolanıyoruz. Nereden bakarsanız bakın aynı duruyor. Yani ne taraftan bakarsanız bakın aslında son olarak aynı şeyi görüyorsunuz. Ve bu buranın en büyük özelliklerinden birisi. Buranın yapımı dediğim gibi yaklaşık 21 yıl sürüyor. Ve buranın yapımında tam olarak 1000 tane fil kullanılıyor. Evet. Bu mermerlerin buraya getirilmesi için tam 1000 tane fil görevlendirilmiş ve yanılmıyorsam 100 küsür kilometre öteden buraya o mermerler taşınmış. Şimdi bilinenin aksine burası aslında mermer değil. Yani bu gördüğümüz yapı komple mermer değil. Aslında içerisi tuğla olan ama dışı mermer kaplama olan bir yapı. Evet, 20.000 kişi 21 yıl boyunca 1000 tane fili de dahil ederek bu yapının inşaatında çalışmış. Ama bu yapının mükemmel olmasını sağlayan tek sebep bu değil. Daha birçok sebep var. Bu aslında bir İslam eseri. Hatta buna şöyle bir şey söylesek de yanlış olmaz. Bu arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem yapı aslında bir Türk devletinin eseri. Babür Devleti bugün Mongol diye geçse de aslında yöneticilerin ve idarecilerin Türk olduğu bir devletti. Burada Gazneliler, Babürler, bir de Yeni Delhi İmparatorluğu adında aslında tarihte 3 tane Türk devleti kurulmuştu. Bunu yapanlar da aslında Babürler. Babürler de aslında orijinalinde Türk olan hükümdarlara sahip bir devletti. Ama İngilizler buraya geldikten sonra bu tarihi biraz devşirdiler. Bu devleti bir Türk devleti değil de bir Moğol devleti gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ve bugün bu gördüğünüz eserin yapımını şu an buradaki insanlar bile Moğol yapımı olarak düşünüyor. Burada Mimar Sinan'ın öğrencileri çalıştı. Buradan zamanın Osmanlısından gelip burada çalışan ustalar, mimarlar, hattatlar oldu. Şiraz'dan buraya gelenler oldu. İran'ın esintileri de var. Buraya ve Avrupa'nın birçok noktasından getirilenler oldu. Buranın mimarı tam olarak aslında bilinmiyor. Şu yapmıştır, bu yapmıştır diyemiyoruz ama tabii Venedik'ten bile buraya gelip bu yapının inşaatında çalışanlar olmuş. Şimdi burası bir Türk yapısı mı, yoksa burası bir Moğol yapısı mı, yoksa burası Türkleşmiş bir Moğol yapısı mı? Yani tartışmalar var. Bazı kaynaklarda farklı şeyler var. Ben hangisine inanıyorsun derseniz de bence burası bir insan yapısı. Bir insan aşkını istinaden böyle bir yer yapmış. Türk de olabilir, Moğol da olabilir ya da Türkleşmiş Moğollar da olabilir. Ben açıkçası orasına çok takılmıyorum. Ama şu kesin, buranın yapımında Mimar Sinan'ın öğrencileri çalışmış. Türkiye'den buraya gelip çalışan işçiler olmuş. Burada hattatlar çalışmış. Hani Türklerle ilgili illa bir şey yapılacaksa, bir milliyetçiliğe girilecekse konu, en azından bu kesinlik kazanmış bir şey. Ama ya böyle bir eserin yanında bence artık bu dünyaya mal olmuş, kimin yaptığının da çok tartışılmasına mahal olmayan bir şey. Tac Mahal. Tac ne demek? Bildiğimiz taş. Kafamıza taktığımız şey. Yani güzel, iyi, yukarıda olan. Mahal ne? Genelde biz mahalle biz de kullanırız. Mahalde yer. Yer. Tac Mahal. Biz de bunu anlayabiliriz aslında. Kendi kelimelerimizde vurunca bunu anlamak çok zor olmuyor. Yani en yüksek yer, en kutsal yer manasında, en kutsal meydan, en güzel yer manasında bu ismi vermişler. Tac Mahal yapmışlar. Söylenir ki günün her saatinde burası farklı renk alıyor. Gün doğumunda başka bir renk alıyor. Öğlen güneşinde başka bir renk alıyor. Akşama doğru da başka bir renk alıyor. Taşların yapısı mavi damarlı bir mermer yapısı var. Taş, bu binanın içerisi tamamen aslında tuğla bir yapı. Dış kısmını da bu mermerlerle kaplamışlar.
Minareleri buradan fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben belki bildiğim için görsel bir algı oyunu oynanıyor bana ama deniyor ki minareler biraz dışa doğru yatık. Dışa doğru yatık olmasının sebebi de şu. Bir gün bu bölgede bir deprem gerçekleşirse bu minareler çok uzun. Bu minareler gidip de Tac Mahal'in üstüne devrilmesin de dışarıya doğru devrilsin diye minarelere dış kısma doğru eğik yapmışlar. Bunu saray olarak bilenler var. Bunu ya da cami olarak bilenler var. Bana sorarsanız da ben çocukken bunu saray olarak biliyordum. Ama bu oysa dediğimiz gibi ne bir saray ne de bir cami. Bu tamamen aslında İslam tarzında sentezlenmiş bir türbe. Evet, bir türbe ya. 2 milyar dolara mal olmuş bir türbe burası. Gerçekten ilginç ya. Bu rakamı duyunca günümüzde yani denkleştirince rakamı inanılmaz bir rakam. Maymun sürüleri var burada ve birbirleriyle bir çatışma halindeler. Ben geldiğimden beri kavga ediyorlar. Çok yanaşmıyorum çünkü ben maymunlardan korkuyorum. Hatta tek korktuğum canlı maymun bile diyebiliriz. Baksanız abi ne zaman nereden atlayacağı belli olmaz. Bu karşıda gördüğünüz kırmızı kaplı binalar. Bu binalarda kimisi cami, kimisi dergah, kimisi Kur'an tilaveti yapılan yerler, kimisi Kur'an dersi verilen yerler, kimi de uzak diyarlardan buralara gelip bu dersleri verenlerin konaklaması için yapılmış mekanlar. Bir kısmı burada, aynısı da karşı tarafta var. Simetriyi yine bozmamışlar. Aynı şekilde bu simetriyi devam ettirmişler. Şu an ben tam zemin noktasındayım ve tam tepemde gördüğünüz gibi kubbe. Kubbenin tepesinde de şu an kusura bakmayın adını unuttum. O demir parça yani uzatma var ya, işte onunla toplam birlikte zeminden yüksekliği 82 metre boyunda. Kubbenin yapımı ne kadar farklı görüyorsunuz değil mi? Sanki böyle belinden biraz sıkılmış gibi. Onun da böyle yapılmasının aslında bir sebebi var. Daha güzel gören bir açıdan gideyim size hem göstereyim hem anlatayım. Burası Agra şehri. Agra şehri dönemin Babür Devleti'nin de başkenti. O zamanın en güçlü noktalarından birisi. Bugün de hala önemli olacak şeylerden birisi çünkü Tac Mahal'i barındırıyor. Tac Mahal'in içerisi tertemizken ama nasıl bir ilginçliktir ki Tac Mahal gibi bir mekanın olduğu bir yerde bile hala hemen Tac Mahal'in çevresinde inanılmaz bir pislik ve kirlilik var. Maalesef Hindistan'ın insanların kültürü bu şekilde deyip geçiştirememek de lazım aslında. Düzelmesi lazım ama nasıl düzelir? Tabii ki onu da biz bilemiyoruz. Tac Mahal'in bu yapısının beyaz renkli olmasına sebep buranın aşınma ya da kirlenme gibi durumları var uzun vadede. Bu sebeple Hindistan hükümeti buraya dediğim gibi motorlu taşıtları almıyor. Yakın çevreye motorlu taşıtlar giremiyor. Bu bahçede gördüğünüz çiçek böcekler ya da etrafta gördüğünüz ağaçlar ya da tarımsal alanlarda kesinlikle kimyasal kullanılmasına izin verilmiyor ki Tac Mahal'in bu güzel görseli, bu bembeyaz olan yapısı zaman içerisinde solmasın. Bir ucundan bir ucuna gerçekten upuzun bir nokta. Toplamda 177.000 metrekare. İşin güzel bir yanı, yani ilginç bir yanı, Şahcihan bu konuda o kadar iddialıymış ki, yani o kadar güzel eser vermeye niyetlenmiş ki 6 ay boyunca kendisinin ve önceki hükümdarların yapmış olduğu bu tarz mimari eserleri gezip görmüş. Onların doğru ve yanlış yönlerini incelemiş, almış. Kendisi oturmuş bir masaya mimarlarla, mühendislerle konuşmuş. Nasıl yaparız, ne kadar yaparız, ne kadar güzel yapabiliriz diye düşünmüş ve o ta işe başlamadan önce bile hesaplamış ki 20 yıl boyunca 20.000 işçi lazım ki burası tamamlanabilsin. Burada camiyi görebilirsiniz. Hatta gidelim şimdi camiyi yakından görelim. İnanılmaz kalabalık oldu, inanılmaz bir sıcak oldu. Hemencik oldu. Kırmızı taş. Mescid Cuma Camii. Şu an gördüğünüz yer halı değil, tamamen bu da böyle mermer ya da beton bloktan döşenmiş ama seccade şeklini almış bir yapı. Her yer çiçeklerle desenli, her yer çiçeklerle bezeli ve bu gördüğünüz noktalarda da zamanında aslında bazı eserler var, bazı altın kaplama motifler var ama evet, o konuya da gelelim. Buraya İngilizler geldi, kanına kadar sömürmüş. Kanına kadar, kan artana kadar sömürmüş burayı. Burada ne kadar değerli taş varsa, şimdi buraya yapılıyor ama hani buranın bu kadar pahalı olmasının bir sebebi de bu binanın, bu inşanın, bu
türbenin yapımı sırasında dünyanın her yerinden, dünyanın birçok noktasından değerli taşlar, değerli motifler, adını sayamayacağım kadar çok taş buradaki mermerlere işleniyor. Ya da buradaki caminin bu noktalarına altın şekilde sürülüyor. Buraya kadar gelmiş İngilizler de tabii ki fırsattan istifade, bundan yararlanıyor ve buranın dediğim gibi kanına kadar sömürüyor. Bu arada bir sürü yerde bir sürü fotoğraf noktası var. Bir türlü şey çekemiyoruz. Ablamız da çok güzel bu arada poz vermiş oldu. Neyse size buraya anlatacağım şimdi. Gördüğünüz gibi kubbe değişik. Böyle kısık bir var. Klasik İslam mimarisiyle aynı şekle sahip değil. Neden? Çünkü çok büyük bir mimari, çok büyük bir kubbe ve mermer kaplama olduğu için de çok ağır olacaktı. Şahcihan ne yapmıştı? Aylarca gezmişti. Diğer yerlerdeki yanlışları görmüştü. Biliyordu ki tarih sahnesinde yapılan kubbeler birkaç yüzyıl içerisinde çöküyordu. O yüzden bu kubbeyi yapmadan önce ana yapıyla kubbe arasında tam 17 metrelik böyle bir tane kemer duvar örüyor. O duvara da bu kubbeyi oval şekilde birleştiriyor. Böylece o kemerle o kubbenin birleşme şeklinden dolayı yapının daha sağlam olacağı düşünülüyor ki öyle olsa gerek. Yanılmıyorsam 350 yıldır hiçbir şekilde restorasyon edilmeden sanki yepyeni yapılmış gibi ayakta duruyor. Şimdi içeriye girdiniz ama müze kısmına, yani mezar anıtlarının olduğu noktayı görmek için ekstra bilet almanız lazım. Ben de ekstra bilet aldım. Buraya da ayakkabıyla giremiyorsunuz. Ben de şimdi ayağıma galoş geçireceğim. Şimdi yapının yapımında böyle ilginç hikayeler de var. Bu gördüğünüz yere 1 kilometre öteden bir stand kuruyorlar ki mermer blokları yukarıya taşıyabilsinler. Ama daha sonra bu 1 kilometrelik standın kaldırılması lazım. Etraftaki halka söylüyorlar. Diyorlar ki gelin buradan aldığınız kum, toprak, taş, tava, tencere ne varsa sizin diyorlar. Ve halk buraya gelip kapış kapış bu 1 kilometrelik rampayı bir anda temizliyorlar. Böylece işçilikten de kurtulmuş oluyorlar. O 1 kilometrelik rampa anında temizleniyor. Bu minare gibi gözüken şeylerin yüksekliği de yaklaşık 43 metre. Bakın şurada bir tane yapı görüyorsunuz. Mümtaz Mahal'in aslında ilk yattığı yer orası. Öldüğünde, Mümtaz Mahal öldüğünde böyle bir yer hazır değil. Bu kadar çabuk öleceği de bilinmiyor. 37 yaşında ölüyor. 14. çocuğunu doğururken. 37 yaşında ölüyor. Tabii Şahcihan o öldüğü andan itibaren bu kadar büyük bir yapı yapmaya kafaya koyuyor. Bu gördüğünüz kocaman, dediğim gibi 177 bin metrekare alana hemen oraya getirip Mümtaz Mahal'i koyuyorlar. Yani aslında 22 yıl boyunca bu yapı tamamen tamamlanana kadar Mümtaz Mahal oradaki yerinde yatıyor. Bu gördüğünüz renkler değerli taşlardan yapılma. Bu mermer de en değerli noktasından yapılma. İçeride Mümtaz Mahal ve Şahcihan yatıyor ve bu gördüğünüz Tac Mahal yapısında simetri olmayan tek yapılar bunlar. Düşünsenize burada değerli taşlar, değerli boyalar, değerli elmaslar, yakutlar, birçok değerli malzeme var. Ve bir avuç insan 10 binlerce kilometre öteden gelerek bunları alıp gidebiliyor. Yani gerçekten bu İngilizlerin sömürü sistemini de anlamış değilim yani. O kadar çok sömürdüğü yere gittim ki ya İngiltere dediğiniz yer ufacık bir ada. Buradan çıkan ne kadar insan nasıl oldu da dünyayı sömürebildi? Gerçekten anlamak güç ya. Bak burada şimdi size ilginç bir şeyler göstereyim. Bu gördüğünüz kırmızı taş. Gördüğünüz gibi bu şekilde oyuyorlar.
bunu bu şekilde tek tek elle oyuyorlar. Daha sonra beyaz ve siyah bu gördüğünüz bu mermerleri de bu şekilde keserek tam buraya oydukları şekle uygun şekilde keserek buraya monte ediyorlar. Yani 1630'lardan bahsediyoruz. 1630 yılında sen burayı nasıl kesiyorsun? Her seferinde aynı şekilde ve bu mermeri de bu taşı nasıl kesiyorsun her seferinde aynı şekilde ve bunu buraya nasıl monte ediyorsun? Bu burada nasıl yüzyıllardır kalıyor? Aynı şekilde böyle çiçek de var. Bahçede, havuzda, çevre düzenlemesi de gerçekten tertemiz. Yani cidden Hindistan üzerinde bulabileceğimiz en temiz nokta Tac Mahal içi desek yalan söylemiş olmayız. Agra ama tam tersi. Yani yine çok pis değil ama çok temiz de değil. Bildiğiniz Hindistan. Tac Mahal'e son kez bakın. Size elimden geldiğince gösterebilmeye çalıştım. Etrafında 5-6 tur attık ve en sonunda geldiğimiz noktaya çıkış kapısına baktık. Gözler son kez bir daha Tac Mahal'i izliyor. Yeryüzünde yapılmış aşkın en büyük simgesi. Yeryüzündeki en pahalı türbe. Yeryüzündeki dünyanın 7 harikasından biri. Yeryüzünde yapımı en uzun süren en büyük mabetlerden birisi. Ve bana kalırsa bu ve bunun gibi nasıl söylesem az laf eden olur. Bu tarz şeyler bana göre ısraf arkadaşlar. Eyfel Kulesi de ısraf, bu da ısraf yani. Benim için ikisinde fark yok. Ha gidip görülmeli, evet bugün benim buraya gelmeme sebep olacak bir mimari bir şey yapmışlar ama o dönemde de bu dönemde de halkın refah seviyesinin tüm alanlarda eşit ve yüksek şekilde olmadığı aşikar. Ve bu tarz bir ortamda gelip de böyle bir eser bırakmak, yapmak biraz bana tuhaf geliyor. Ben anlayamıyorum yani. Arkada bir ada gibi bir yer vardı ya nehrin karşısında. Oraya Şah Cihan öldükten sonra kendisi için bir anıt mezar yaptıracaktı. Siyah bazalt bir taştan. Bunun yapımı Tac Mahal'in yapımından 3 kat daha masraflı olacaktı. Bunun için bayağı bir çalışma içerisindeydi. Öncesinde de bunu yapmak hükümetin hazinesindeki neredeyse bütün parayı bitirdi, hatta borçlanmasına sebep oldu. 20 yıl süren bu Tac Mahal'in yapımı. Neyse Şah Cihan artık böyle bu ve bunun gibi bazı konularda müsrifleşiyor, eli bollaşıyor ve hükümetin ekonomisi noktasında sıkıntılara sebep oldu. Ve duyuluyor ki kendisi öldükten sonra da böyle bir mabet yaptıracak. Hemen oğlu ve çevresindekiler devreye giriyor. Oğlu diğer 3 kardeşini de öldürüyor. Babasını da alıyor, ilerideki bir kaleye kapatıyor. Tac Mahal'i gören bir odaya onu kilitliyor ve hükümeti, hükümdarlığı ele geçiriyor. Şah Cihan'ın arzusu olan, Şah Cihan'ın hayali olan karşı tarafa siyahtan, bazattan bir taş kurma hayali vardı. O da yalan oldu. Burada Tac Mahal'in en dış tarafındaki avlu. Yani şurayı kale gibi kabul edin. İlk kale surlarından içeri giriyorsunuz. Burada da geniş bir alan var. Ondan sonra bu içeriye giriyorsunuz. O içeride Tac Mahal'i görüyorsunuz. Giriş kapısı da böyleydi. Maşallah yüzlerce binlerce güvenlik görevlisi tarafından korunuyor. Abi ben şimdi yolda yürürken bir tane okula denk geldim. Okulu şimdi göstereceğim. Bunlar da okulun bağışçılarından bazılarıymış. Hocamızın ismi. What is your name, sir? Your name? This is my name Fahimi. Fahimici. Nice to meet you. How many students have? There are about 50, 60. 50, 60. Oh. This every countryman they are daily coming. So this is school help for donation giving. I am Portugal help. There is France, this country, name and country. Okay. Bunlar da öğrencilerimiz. Hello. How are you? Hi. How are you? What is your name? Mehmet. Yes. Your name? Rahil. Nice to meet you, all school. Okay. See you. Sınıf şurası. Sesler geliyor.
Biraz önce ne demiştik? Dünyanın en büyük israflarından birisi. İsterse Türk mimarisi olsun, isterse İslam mimarisi olsun. Şuraya baksanıza. O çocuklar şimdi orada birilerinin bağışlarıyla okuyor. Buralar böyle pislik içerisinde. Ama dünyanın en pahalı türbesini yapmışlar oraya. Güzelliğin 5 para etmez ey Tac Mahal. Eğer bir tane çocuğun karnı açsa. Hayatımda ilk defa gördüğüm, hayalini kurduğum, görmek için, gitmek için uğraştığım bir şeyin sonunda keyif almayı bırak, keyfim kaçtı. Konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? İçeride inanılmaz bir şatafat, inanılmaz bir lükslük varken yani buradaki bu insanların bu kadar yokluk içerisinde, yani bu kadar yokluğun içerisinde bu kadar varlığı görmek biraz beni demoralize etti açıkçası. Yoksa onun kötülüğü de değil yani. Tac Mahal kötü falan değil, harika bir yer. Ben bu videoyu burada bitirme kararı aldım. Daha gerisi yok, zorla da video çekemem, zaten son sahneleri zorla çekiyorum. Boşuna uzatmanın anlamı yok. Bu video buraya kadardı. Ben dağlara gidiyorum abi, otostopa çıkacağım şimdi. Çantamı almaya gidiyorum hostele. Dağlara gideceğim, otostop çekeceğim. Kendimi bulacağım. Buradan şimdi bir vuracağım abi, Everest'e kadar giderim ben. Bakın izleyin nasıl gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın.